Herkese merhabalar. Yeni videomuzda bir uçuşumuz var. Brezilya'dan çıktığımız gündür bugün ve 10 saatlik bir uçuşumuz var. Bakalım nereye gidiyoruz? Sürpriz. Hadi, nereye gidiyor? Actually, e-visa I need, not for her, but they are talking about it's already cancelled for Turkish. Başka ülkeler problemimiz var. Afganistan, İran, Irak, Türkiye, her bütün ülke. Adam direkt pasaportumu gösterdi çünkü bundan dolayı dedi. Türkiye yaptı öyle. Türkiye arkadaşımla çok zor. Sabah şu an saat 7, havalimanına giriyoruz. Hiç güvenlik, ateş ölçer falan hiçbir şey yok, bak görüyorsunuz. Uçuşlar burada. Beyaz abi yukarıda dedi, yukarı doğru çıkıyoruz. Acayip uykum var. Aha, bize çakan şey burasıydı ilk geldiğimiz gün. Exchange 3 liradan dolar veren. Dolar bozan. Cambio. Evet, şirket burası. İnsanların hepsi Meksika. Şimdi buradan bize soracakları birkaç belge var. Meksika e-vize istiyor. Bunu şimdi hemen araya bir kısa video sıkıştırayım. E-vize nasıl alınır diye. Oradan bilgilenelim. Burada sizden istenilen bilgileri dolduruyorsunuz. Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, ülke, nüfus cüzdanı, işte pasaport numarası, verildiği ülke, tarihler. En altta işte size sorulan, daha önce Meksika'ya gittiniz mi? Dininiz, mesleğiniz, sınır dışı edildiniz mi? Suç kaydınız var mı? Falan filan. Bunu doldurup kaydediyorsunuz. Ondan sonra PDF olarak yazdırıyorsunuz. O belgeyi de götürüyorsunuz. Bu sizin e-vizanız oluyor. Yani bedavaya, hiç ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz e-vizenizi. Linkleri videonun altında yorum kısmına koyarım. Arkamda görmüş olduğunuz sıra full Meksika. Aslında burada göstermeniz gereken bir iki belge var. Yani yeni prosedür. Brezilya'ya gelirken göstermemiştik. Son 12 saat kala bir belge doldurmanızı falan istiyorlar. Hani böyle ateşim yok, hasta olmadım gibisinden. Onu burada mı yapacağız yoksa Meksika'da mı yapacağız bilmiyorum ama ikisinden birinde göstermemiz gerekiyor. Ve e-vize dediğimiz bir kağıt, demin gösterdiğim. Ancak o şu an gerekli mi değil mi bilmiyorum. Giren herkese 6 ay kafadan vize veriyorlarmış şu an için. PCR testi falan hiçbir şey yok. Karantina yok. Brezilya'ya geldiğimiz gibi elimizi kolumuzu sallaya sallaya Meksiko'ya da gireceğiz. Umarım. Doğru. Şimdi dünyanın en kolay ülke Meksiko. Brezilya bir de. We cannot speak Portuguese. Yeah. Yeah. What is your final destination? Mexico City. What is your country of residence? Turkey, Korea. Do you need a visa to Mexico? No. Only online visa. It's not even visa. Actually, e-visa I need, not for her, but I already have two. I can show you. Yeah, I have. If you want, I can show you. Electronic visa? Yeah, I have. But I think they will not check it. It's just cancelled. Where are you going after Mexico? Colombia. Do you already have the ticket? Yeah. Okay, I also need your ticket to Colombia also. This one. I need the reservation code for this ticket. Reservation code? There is no. How can I show reservation code? We didn't get reservation code. Huh? We didn't get reservation code. This is already the ticket. ticket? Yeah, this is ticket. This is payment already. But it's just Turkish website. That's why they didn't give me. This Turkish lira around 2000 USD. Per person is like $415. This is, when is it? May 23? No, June. June. Can I see? June. Yeah, June 23. Up there. Oh, he broke the bag. Really? Yeah. So in this case, they need to. Pay, no? I don't. If they I have think they should insurance. pay, yeah. Let me ask you something. Are you, why your camera is pointing like this? Videotaping or something? I'm YouTuber. Huh? YouTuber. But I'm not authorizing you to show my images anywhere. Okay, I'm so sorry. Abi biletlerimizi aldık. Kadın birkaç soru sordu. Gördünüz. Sonunda da sen beni video mu çekiyorsun falan dedi ki belliydi zaten video çektiğim. İzinsiz çekme falan dedi. Kusura bakma dedim. Kapattım. Haklı tabii. Ancak göstermek istiyorum size yani sorulan soruları, muameleyi. Nerelisin falan diyor. Çıkış biletin var mı diyor falan filan. Sonunda aldık yani. İnandı bize. Bu arada biletimiz de sahteydi. Photoshop'la bir şeyler karaladım yani. Havalimanı rahat. Şimdiye kadar hiçbir güvenlik sorgu yok. Tek sorguya çeken oradaki ablamızdı. O da işi gereği yani bilmesi gerekiyor senin Meksiko'da mülteci olacağından bir emin olmalı yani olmayacağından. Şu kızdan geçiyoruz. Aquí ya. I think barcode we can please.
I succeed. Şu an kamera yasak. Ancak son bir görüntü çekeyim şöyle. Buradan geçiyoruz. Brezilya'dan çıktık. Araf'tayız şu an. İlk adımımızı attık. Pasaportta bizim uzatma vizesi de vardı. Size göstereyim. Bu arada uzatmayla alakalı ben video çekmedim. Ancak uzattık. Brezilya'da vize uzatmak çok kolay. 20 dolar karşılığında 3 ay daha uzatabiliyorsunuz. Şöyle bir çıkış damgam var. Şöyle yapayım. Pasaport numaram yazmıyor değil mi? Yazmıyor. Şu uzatmaydı. Şu. Burada federal polis bakıyor şeylere. Polis ofisi gibi. Gidiyorsunuz. Randevu falan gerekiyor tabi de. Çok turist olmadığı için pek takmıyorlar. Gidiyorsunuz 20 dolar yani 120 HL civarı bir paraydı sanırsam. Veriyorsunuz 3 ay boyunca uzatıyor sorunsuz. Sormuyor bile hani ne yapacaksın ne edeceksin diye. Direkt uzatıyor. Meksika direkt 6 ay veriyormuş kapıdan. Bakalım. Yani böyle Brezilya'da biz uzattık işte. Şu an bizim 4,5 ayımız doldu. Tam tamına 4,5 aydır biz Brezilya'dayız. 1,5 ayını o ikinci 3 ay içerisinde sayın. Yani 3 ay uzatmış olduk ancak 1,5 ay erken çıktık Brezilya'dan. Ve Meksiko'ya gidiyoruz. Meksika'ya gidiyoruz. Normalde burası Brezilya'nın en büyük uluslararası havalimanı. Ancak gördüğünüz gibi bomboş. Yani şurada 4-5 kişi anca var. Yani bu dönemde uluslararası uçmak biraz yürek istiyor yani. Ama boş. Bir de kolay ülke yakalaman gerekiyor. Öyle her yere gidemiyorsun. PCR testine bakıyor. İşte 2 hafta karantina veriyor. Sana 2 hafta karantina veren ülkeleri kafadan herkes siliyor yani. Turist beklemesin o ülkeler. Hani adam 2 hafta oraya gidecek de bir de kendi ülkesine dönüşte de 2 hafta karantina varsa adam bir ayını çöpe mi atacak? O yüzden çıkmam dışarı diyor. Kalıyor yani ülkesinde. Biz de o yüzden karantina ve PCR isteme yani özellikle karantina istemeyen ülkelere bakıyoruz. Şu an Brezilya'nın yakınında bu kıtada bulunan tek ülke Meksika'ydı. Diğerleri de vardı, uçuşlar daha pahalıydı orada. This is our gate. Burası bizim yerimiz. Sırası gelince binip gideceğiz. Bir de Brezilya'da yani benim bildiğim Brezilya, orada nasıl bilmiyorum ya da başka ülkelerde. Böyle kafelere falan oturunca maskeyi çıkarıyorsun. Burada da aynı şey. Mesela insanların maskesi yok. Ancak şurada hemen sandalyelerde işte şuralarda oturan insanların maske takma zorunluluğu var. Hemen dibi yani bak Starbucks'ın dibi. Adam geliyor diyor hani maskeni tak diye. Ancak bir şey aldıysan 1 dolar bile olsa buraya oturup maskesizce durabiliyorsun. İlginç değil mi? Çok ilginç. Aslında Meksika'ya giden çok insan varmış. Bakın burası böyle. Çünkü bu hayvan çok büyük hayvan. Hayvan anne havalimanı yani. Havalimanı çok... Hayvan is animal. True. I just confused. Çünkü bu hayvanlar çok büyük hayvanlar. Öyle ya. Sıradayız, bineceğiz şimdi. Son geçiş. Ve uçak da çok büyük uçak. Uçak büyük, üçlü. Sanırsam şu. Obrigada. Bu abla bize demişti beni çekme diye. Utandım çekerken. Sim, sim mesmo. Obrigada. Burada pasaporta bile bakmıyorlar. Direkt şu barkodu gösterdim. Geçtik. Uçağa bindik yani, bir sıkıntı yok. Girişte, Meksika'ya girişte biraz sıkıntı olabilir. Niye diye sorarsanız Meksika Amerika sınırı ve insanlar Meksika'dan Amerika'ya mülteci tarzı giriyor. Ve Amerika yasalarına göre, mülteci yasalarına göre Amerika'daysan direkt koruma altına giriyorsun. Yani sınırdan atladığın zaman direkt bir korunma moduna giriyorsun yani. O yüzden Meksika'ya insanların gelişinde Amerika çok baskı yapıyor. Meksika'ya herkesi alma, biraz bak, tipine, şekline, ona göre şey yap diye. Bakalım, bizim şekil biraz bozuk biliyorsunuz. Homeless gibi geziyoruz. Rahat girebilecek miyiz? Aero Mexico diye geçiyor. Meksika şirketi. I think we can watching the movie. Okay, two por favor. Can we take two? Okay, thank you. Wow, finally, Español the country. Español the ülke. Buenos días. Buenos días. Siguiente pasillo a la derecha. Español. Wow. Buenos días Japonca 아니야. Business. Fakir yer. Burada bizim. Burası da fakir ekonomik. Optimizando los espacios para que Güzel uçak, büyük. Çok büyük. 10 saat. Bindik abi, yerimiz cam kenarıymış, ortadaymış pardon. Aslında cam kenarı benim de ancak hey ona feda ettim. Çünkü ben güzel bir erkek arkadaş. Evet. Şu 10 saat bir yolculuğumuz var. 10 saat boyunca buradayız. 2 tane yemek verecekler. Sınırsız içecek, alkol, şarap, marap ne varsa veriyorlar. Yatacağız zaten 10 saat boyunca. Hadi orada görüşürüz. su atención por favor. Hey o yine uyudu. En caso de arca presentar full. síntomas como fiebre,
tos Önde full. y o dificultad para respirar. Antes de Uçak despegar full hacia ve el insanlar yan aeropuerto, yana, yani por arada favor, boşluk yok. informar a la tripulación. Reyhan zaten Muchas iptal. gracias. Herkes İspanyolca konuşmaya başladı. Kalkıyoruz. Please ensure that the aisles and emergency rooms are clear of any objects. En caso de pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a ti. Para accionar el flujo de oxígeno, jala la manivela Şansa y Türk Hava respira Yolları'nın kargo normalmente. uçağı geçti. Şu an uçak düşerse ne yapacağımızı En caso anlatıyorum. de acuatismo, Take your life vest with you. It's located inside a pouch. Tipe bak, se sakallı activará yapmış. automáticamente en contacto con el agua. To use it, place it over your head. Duda, consulta un sobrecargo. If you have any questions, do not hesitate to contact Daha the flight uçak attendant. kalkmadı ya. Todo el Yemin ederim, equipo de uçak kalkmadı, Aeroméxico kız uyudu. estamos trabajando para brindarte la mejor experiencia en tu vuelo. The entire Daha kalkmadık ya, Aeromexico dışarıya bak. team wishes you a pleasant flight. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. Girişle alakalı. FMM. Şu an yemek dağıtıyorlar. Bakalım yemekte ne var? Pasta. Obrigada. Pasta ya. You want to see? Ne? It's hash. Bu da benim tavuk. Bu da benim pasta. Nice ya. Çok cici ya. Bu da benim tavuk. Oy, where is tavuk? Where is chicken? Potato. Yemeğimiz geldi, gayet güzel ama işin garip yanı, yemek geldiği zaman herkes maskeleri çıkarıyor ve yemeğe abanıyor. Evet. Yani bu durumda maskenin ne anlamı kalıyor? Onu düşünmeden edemiyorum. Bu arada burnum morarmış. İçecek de geldi, içecek de alacağız. İçecek yemek çok güzel ya. Benim çok uydu peynir. Abi oruçsunuz biliyorum, yemeği göstermek istemiyorum ama şu çok ilginç. Karper'in kare şeyi böyle çat diye açılıyor. Baksana. Kare daha mantıklı değil mi? Bence daha mantıklıymış. Açıldı direkt. FMM dedikleri kağıt Heyon dolduruyor şu an. Pasaport numarası, adı soyadı falan. Niye geldin? Kaç gün kalacaksın? Böyle bir kağıt dolduruyorsun. Aeroméxico, miembro de SkyTeam, agradece su preferencia. Fue un placer atenderlos y los esperamos en su siguiente vuelo. Un agradecimiento especial a nuestros clientes Club Premier por volar con nosotros. Si continúa otro destino, le deseamos un feliz viaje. Muchas gracias por elegir volar con nosotros. Aeromexico, a Sky Team member, 일단 지키고. to fly with us today. Indeed, it was a pleasure to serve you. We look forward to fulfilling your next air travel plan. Heyon uyurken kafasını camdan dışarı sokmuş, çıkarmış. Saçları takılmış. Evet, trafik. İmkansız. Oh, it's a sleeping. Nasıl başarmış onu ya? Geldik bu arada. Meksiko City'ye geldik. Oh, it's amazing view. Ya. Central Amerika'daki en büyük şehir Meksiko City. Bu yıl birinci ülke Mexico. Mexico. Geldik. Terminal 2 de la Ciudad de México. De mano, Abi bak, cualquier uçağın tipo de perdesine líquido, bak nasıl gel çalışıyor. o aerosol que exceda los 100 mililitros. Si los artículos adquiridos Solamente Bak kararıyor bak. sentados y mantener los Right compartimentos cerrados. Muchas gracias. Right start. Nasıl karardı çat diye açayım. el duty free rebasan estas cantidades. Yavaş Deberá açılıyor biraz. documentarlos. Ama açılıyor. Çok If you have a ilginç. connecting flight,
Amerika'ya gidecek insanların tek tek isimlerini söyledi. Onlar önden insin dedi, yolladı. Because time yok. Zaman yok yani. Uçağa kaçıracaklar diye sanırsın. İniyoruz. Eyvah, hot. İndik abi, bu işte burada bitti. Gidiyoruz. Gidiyoruz. How was feeling? Mexico. Tired. Yorgunum ama çok güzel ya. Yorgunum ama hakikaten güzel ya. Bir heyecan var yani şu an. 5 yıl önce ben Meksika'ya gelmiştim. Sadece ben Meksika gittim. And bu ikinci vez. Benim de ilk defa. Hadi they check. What they check? Fever? They check temperature. Oh no. Buenas tardes 아니야. Buenas tardes. Really? Buenas tardes. Bu arada dil değişti. Portekizceden İspanyolcaya döndü. Bataj demiyorlar mesela. Buenos tardes falan diyorlar. Burası da buenas tardes değil. Buenas tardes. Biraz benziyor ama yani. Heyon o yüzden İspanyolca biliyor ama Portekizce de anlaşabiliyor insanlarla. İspanyolca bilmesinden dolayı. Ben biraz İspanyol konuş. Ha, burası giriş Meksika'ya. Böyle bir yer. Şimdi buradan geçiyoruz. Kamerayı kapatmam lazım. Geçtikten sonra anlatırım. Abi şimdi çıktık. Yine beni sıkıntı verdiler bana. Bir sıkıntıya soktular. Heyon anlasın. Ne oldu? Evet. Çok zor. Türkiye arkadaşımla, sevgiliyle çok zor. Diyar çok zor. Neden? Adam ne dedi sana? Niye problem yapıyorsun deyince adam ne Çünkü dedi? Müslüman ülke. Meksiko, Müslüman ülkeyle problemimiz var. Hangi ülkeler var? Afganistan, İran, Irak, Türkiye, her bütün ülke. Adam şey dedi, seni odaya alacağız dedi. Heyon'u geçirdi direkt, vurdu damgayı mamgayı. Seni odaya alacağız dedi. İyi tamam gidelim dedim. Sonra son anda ne olduysa adam, tamam hadi sen de geç dedi. Ama bir tuttu yani 10-15 dakika tuttu, soru sordu falan. Airbnb, otel rezervasyonu yapmıştık, onu falan istedi, gösterdim. Uçak bileti falan sormadı, büyük ihtimalle unuttu onu. Çünkü Meksika, Amerika'la çok yakın. So that's why. Müslüman ülkeyle problem varsa Meksika'da aynı. Amerika baskı yapıyor ya, dikkat edin falan diyor işte. Neyse buradan çıkıyoruz. Wow, finally. Çıktık abi, Meksika'dayız, sorunsuz, problemsiz. Şimdi para bulmamız lazım, ATM bulacağız, para çekeceğiz. Hero Starbucks. Yeah. Because here çok American culture var. Çok Amerikan insanlar vive aquí. Buradan They live in here. Amerikalılar Meksika'ya geldiği zaman Meksika City'ye buraya geliyor çoğunlukla. Evet. O yüzden Starbucks falan yapmışlar adamlar. Especially retired old people immigrate to Mexico so much. Onlar direkt Meksika'da yaşıyor yani yaşlı, emekli Amerikalılar. ATM bulalım bakalım para komisyon nasıl. Ve abi dediğim gibi şu kağıdı yani yarısını bize veriyorlar. Bunu çıkışta göstermeniz gerekiyor. Gösteremezseniz $30 cezası varmış. O yüzden bunu saklıyoruz. Abi havalimanına gelirseniz dolarcılar var, para değiştirme. Rakamı göstereyim. 17.90'dan değiştiriyorlar 1 doları. 20'den de dolar alabiliyorsun. 20-25'ten. Yani güzel. Tabi anlamıyorum ne alabileceğimiz şimdilik ama para değiştirmemiz gerekiyor veya para çekmemiz gerekiyor. Ama üzerimizde dolar yok Brezilya'dan çıktığımız için. O yüzden para çekeceğiz. Evet. Burası da if you have a dollar, exchange in here is more cheaper than city center. Her yerde doların varsa en karlı o yani. Bizde yok. Bu arada C Banco dedikleri bankanın ATM'si 90.000 pesoya kadar veriyormuş. Ancak diğer bankalar 60.000 dolar falan 60.000 peso falan veriyormuş. Bakalım. Withdraw Yeah, withdraw. 30 it mean tax fees charge blah blah blah. $1 over $1.5. It's nothing. Mm-hmm. Saving, right? Yeah. 40,000. Let's just withdraw. Others and click the 6,000. Just try 6,000. Maximum withdraw money I hold 6,000. It's just around 300 USD. This one. Yeah. Wow, easy ya. Çektik. Komisyonu falan hiç bilmiyorum ama. Oo, Mexican peso. İlk Meksika pesolarımız geldi abi, böyle gözüküyor.
İlk Meksika paramız bunlar. 100'lük var. 20'lik var. Şey, $10. 200'lük var. $10 this. Yeah. 500. $25. Yeah. Wow. $300. Meksika gezimiz boyunca bunu yiyeceğiz. Her şey bitti. Hazırız. Evimize Hazırız. gideriz. Havalimanı çıkışı abi. Uber direkt $4. Bayağı da götürüyor. Yani kişi başı $2 geliyor. Meksiko. Evet. Havalimanından oraya kadar 2 kişiydi de çok karlı. Otobüs daha pahalı yani. Böyle. Geldik. Her şey Geldim. çok güzel. Güzel. Hava biraz böyle basık. Artık obrigado bitti. Gracias başladı. Benim için en güzel ülke Meksiko. Heyan'ın en çok sevdiği ülke Meksiko bu. Yok en güzel ülke Türkiye birinci. Sıkıyor şu an İkinci Türkiye'ye ülke gitmedi çünkü Meksiko. Meksiko. Orada da ambulans peşine direkt takılıyorlar abi, takıldı direkt. Güzel. Müzik yapıyor iki tane çocuk sokakta, para istiyor insanlar. Kalacağımız yere geldik. Nasıldı diye soracak olursanız yani kolaydı ama nasıl kolaydı? Benim pasaportumda bir sürü damga var. Hani öyle ne kadar bombacı bir tipim olsa da pasaportuma bakan anlıyor yani gezgin olduğumu. Çünkü pasaportumda 30'a yakın ülkenin şeyi var yani Japonya var. Hani adam bakıyor diyor ki bu adam Japonya, Kore'ye girdiyse, çıktıysa, oralarda yaşamadıysa burada mülteci olacak hali yok diyor yani. Bir de bakıyor 3 yıldır pasaporta sürekli damga giriyor. Şey yapıyor, müsaade ediyor. Zaten direkt dedi ne yapacaksınız Meksika'da diye. İlk soru, biz sen Heyon'la ikimiz yan yana durduk. Baktık öndekiler de aileler yan yana duruyor. Girdik direkt yan yana durduk. Önden ben verdim pasaportu. Baktı böyle, açtı, damgalara baktı. Vizayı sordu. Vizen var mı dedi. Ben şey dedim, bizde e-vize var, onu çıkarttım getirdim dedim. Onu aldı ancak sanki hani vermesem bile bir şey demeyecek gibi. Hiç bakmadı bile, sadece sordu. Ki onun kaldırılma muhabbeti konuşuluyor şu an. E-vize dedikleri de çok kolay bir şey. Videonun başında gösterdiğim bir web sitesine giriyorsunuz. Oradan yazıp direkt bilgileri alıyorsunuz PDF olarak. Onu da çıkarttırıp adamlara veriyorsunuz. Sakın ha gidip tur şirketlerine Meksika vizesi alacağım deyip başvurmayın. Bir arkadaşım başvurmuş Meksika'ya girerken. İşte bana da dedi kanka çok kolay, şirkete ver, $30 veriyorsun, çıkartıyorlar falan. İşte dedim nasıl yapıyorlar, dedi bir form yolluyorlar. O formu dolduruyorsun, onlara veriyorsun, sana PDF veriyorlar. Halbuki yolladıkları form zaten o web siteden indirdikleri form. Direkt oraya tekrardan girip sana kağıt çıkartıp veriyor. Halbuki $30'lık hiçbir iş yok. Tamamen dolandırıcılar yani. Gerçekten insan da biraz... Yani zaten zor. Türk pasaportuyla gezmek, dolaşmak zaten zor. Bari insanları dolandırmayın ya. Hani dümdüz kağıt, hiçbir değeri yok. Üzerinde sadece yazan adres ama hiçbir şey yok. İsim, soyisim, pasaport numarası, hangi dine mensupsun, işte Meksika'ya daha önce geldin mi, Meksika'dan hiç atıldın mı gibi sorular. 3 tane 4 tane, fazla da bir şey değil. Yani 5 dakikalık iş. $30 alıyorlarmış öyle milletten. Duydum, ayıp yani, gerçekten üzücü. İşte bilmeyenler böyle parasını kaptırıyor onlara. Dolandırıyorlar yani bir nevi. Başka hiçbir şey değil. Ki site de Türkçe yani, sabah gösterdim, site Türkçe. Neyse onu işte çıkarttım, direkt onu sordu, direkt verdim. Baktı işte pasaportumu açtı, mühürlere baktı, mı yaptı. Sonra geliş amacınız ne dedi. O ara Heyon'unkine bakmadı bile, direkt benle ilgileniyor. Geliş amacınız ne dedi. Dedim dünyayı geziyoruz dedim, turistiz dedim. İyi dedi. İşte bir daha açtı, baktı pasaporta, anladı hani dolaştığımızı. Sonra biraz bekleyin, bir gidip geleceğim dedi. Gitti, içeride amirlerine sordu, büyük ihtimal Türk pasaportlu biri geldi ne yapayım diye. Sonra geri geldi, Heyon'un pasaportunu aldı, hiçbir şey sormadan işlemi yaptı. Mührü bastı, Heyon'a verdi. Heyon'a sen git, bana da sen odaya gideceksin, 10 dakika bir görüşmen olacak dedi. Ben de ne alaka dedim. İşte bir konuşmalar lazım seninle dedi. Heyon da gelsin o zaman dedim. Çünkü yani ayrılacağız, kızı kaybetmeyeyim dedim. İnternet yok bir şey yok. Yok o gelemez dedi, sen tek duracaksın dedi. İyi tamam dedim. Tam gidiyordum, sonra koşa koşa bir kadın geldi.
Büyük ihtimal ismimi falan araştırdılar internetten falan. Çünkü bakıyorlar hani böyle bir suç şeyi falan var mı diye. Büyük ihtimal bir Google'a yazdılar. YouTube gördüler. Ondan sonra kadın koşarak geldi. Tamam yap dedi. Hiç konuşmadılar bile. Uçuş bileti, çıkış bileti Meksika'dan hiçbir şey sormadılar. Kadın zaten direkt gelip onayı verdikten sonra koşa hiç adam bekletmeden kusura bakma dedi. Bastı, verdi. Sonra tam geçerken Heon o soruyu sordu. Heon dedi ki neden dedi odaya almaya çalışıyorsunuz dedi. Adam direkt pasaportumu gösterdi. Çünkü bundan dolayı dedi. Türkiye yaptı böyle. Ben tabii sesimi çıkarmadım. Bakıyorum, izliyorum. Heon niye dedi. Niye Türkiye? Sadece Türkiye'ye mi probleminizi çıkartıyorsunuz dedi. Hani Türkiye'yi mi araştırıyorsunuz? Yok dedi. Afganistan, Türkiye, Irak, İran, Suriye, yani Orta Doğu ülkelerinden bir sorguya çekiyoruz dedi direkt. Müslüman olan ülkelerden. Ben de bir şey demedim tabii. Heon işte de bir şey demedi. Sonra aldık pasaportu, girdik yani. Durum böyle. Ya benim durum şöyle. Pasaportu açıp bakan adam zaten anlıyor. İngilizce de biliyorum. Yüz yüze beni odaya çekse bile soracağı ne yapıyorsun, ne ediyorsun, param var mı, göster, et falan. Hani YouTube'dan da zaten gösterince adam görüyor gezdiğimi, videolardan bakıyor. Anlıyor hani gidip bir yerde mülteci gibi yaşamayacağımı. Önceden de hani Avrupa'ya girip çıktığım, benim ikinci pasaportum bordo. Yeşil pasaportta da Avrupa şeyleri falan var yani vizeleri, mühürleri giriş çıkışlarda. Hani onu göstersem, 3 kere Avrupa'ya girdiğimi söylesem, orada hani kalmadığımı anlayınca niye Meksika'da kalacağımı düşünsün yani. Öyle güven veriyorsun. Böyle durum. Videoyu kapatayım. Meksika girişimiz böyleydi. Biraz hüzünlüydü her zamanki gibi sınırlardan geçerken. Ancak yapacak bir şey yok. Kaderimiz böyle. Bir sonraki videoda Meksika City, yani Meksika şehir gezisiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Have a bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.